Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak günün bir özetini yapacağım. Daha sonra da teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Haziran ayına ait Türkiye Ekonomik Güven Endeksi %5,6 artışla 97,80 seviyesinde gerçekleşirken ekonomik güven endeksindeki artış tüketici reel kesimi, imalat sanayi, hizmet, parakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığını söyleyebilirim. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla varlık barışı başvuruları 6 ay süreyle 2021 yılı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Varlık barışı ile kişiler yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türkiye'ye getirme koşullarıyla söz konusu varlıklarını serbestçe tasarruf edebileceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ekonomi Koordinasyonu Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmasına ilişkin karar resmi gazete yayınlanırken Ekonomi Koordinasyon Kurulu ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulamasını sağlamak amacıyla ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleyecek ve değerlendirmelerde bulunacak. Fiyat İstikrarı Komitesi ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla görev yapacak. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi %0,12'lik düşüşle 1371 puan seviyesinde kapatırken işlem hacmi ise 12,62 milyar Türk lirası olarak açıklandı. Dolar Türk lirası kuru da hafif alıcılı bir seyir içerisindeydi. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut fiyat endeksi beklentilerin üzerinde %1,8 artış gösterirken yıllık bazda S&P konut fiyatı beklentiler üzerinde %14,9 artış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Konut Fiyat Endeksi de Nisan ayında verilerin tutmaya başladığını, 1987 yılından bu yana görülen en yüksek yıllık artışın yaşandığını vurgularken, Amerika Birleşik Devletleri'nde konut fiyatlarındaki sert yükselişin devam etmesi acaba Fed'in mortgage tahvil alım programında yapmış olduğu 80 milyar dolarlık programda azaltıma gider mi sorularının sorulmasına neden olurken önümüzdeki toplantılarda böyle bir kararın alınacağını ve konut piyasasına ilişkin sağlanan maddi yardımların kesileceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Güveni Endeksi ise beklentilerin üzerinde 127,3 puan artış gösterirken OPEC Plus Bakanlar olarak İzleme Komitesi toplantısı öncesinde bir araya gelen OPEC yetkilileri üretim miktarında politika değişikliğine ilişkin bir tavsiyede bulunmazken küresel petrol talebinin bu yıl günlük 6 milyon varil büyüyeceği yönünde tahminlerde bulundu. 1 Temmuz'da yapılacak olan OPEC Plus toplantısında Ağustos ayı için üretimi günlük 500 bin varil olarak artırmayı tartışmaları beklenmekte. Son dönemde artan petrol fiyatlarının hem enflasyon üzerinde hem de ekonomiler üzerinde ciddi etkileri görülürken petrol talebinin de koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ile artış göstermesi fiyatları daha da yukarı çekebilir. Bu durum borsadaki yükselişleri desteklerken bir yandan da ekonomiler için sıkıntı oluşturmaya başladı. Bu yüzden üretimin artırılacağını ve petrol fiyatlarının gerileyeceğini bekliyorum. Petrol fiyatlarındaki düşüş
küresel borsalarda da satış yaratabilecekken FED üyesi Christopher Waller, beklenenden iyi performans gösteren Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin varlık alım azaltımını beklenenden daha yakın bir sürede başlatmayı gerektirdiğini söylerken ilk faiz artışının da 2022 yılında yapılabileceğini belirtti. FED üyelerinin de şahin görüşlerinin giderek artması doların güçlenmesini sağlayacak bir unsur olmaya devam ederken merkez bankalarının içinde ilk tahvil alımını azaltılması sürpriz bir şekilde Japonya Merkez Bankası'ndan geldi. Haziran ayında 5 ila 10 yıl vadeli Japon devlet tahvillerinde 450 milyar yen tutarında 4 adet alım yapılacağını duyurmuştu ve Japonya Merkez Bankası bu miktarı Temmuz ayı ile Eylül ayı dönemlerinde aylık olarak 425 milyar yene indirdi. Bir miktar küçük bir azaltım olsa da tahvil alımlarının azalmasına başlanması açısından önem arz ediyor. Tahvil alımlarının azaltılmasının piyasalarda dolar fiyatını yükselteceğini, tahvil faizlerini artıracağını, altın fiyatlarını düşürebileceğini ve borsalarda satışların başlatacağının bir kez daha altını çizmek istiyorum. Altın fiyatlarında düşüş devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek tarım dışı istihdam verisiyle bu satışların hızlanmasını bekliyorum. Altın da aşağı yönlü trendinde devam ettiğini söyleyebilirim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncül datası olarak kabul edilen tarım dışı istihdamın 555 bin gelmesi beklenirken Chicago PMI verisi ise 70,2 puanla gerileyeceğini tahmin ediyorum. Beklemedeki konut satışlarındaki beklenti ise %1,1 azalış yönünde oluşurken ayrıca bugün FED üyelerinden Bostic ve Berke'nin konuşmalarında yakından takip ediyorum. Yarınki OPEC Plus toplantısı öncesi bugün Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının 4,2 milyon varil azalması beklenirken petrol stoklarının da son 5 haftadır azalış gösterdiğini söyleyebilirim. Euro bölgesinde ise dün Euro bölgesinde Almanya'da aylık tüfe beklentiler dahilinde %0,4, yıllık tüfede aynı şekilde beklentiler dahilinde %2,3 olarak açıklanırken İspanya'da yıllık tüfe beklentilerin altında %2,6 olarak gerçekleşti. Dün Euro dolar paritesinde sınırlı düşüşler görülürken Euro Türk lirası kuru için hafif alıcılı seyir hakimdi. Avrupa borsaları günü de yükselişle kapattığını söyleyebilirim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksindeki görülen yukarı yönlü hareketin ardından ons altında sert satışların gerçekleştiğini söyleyebilirim. Diğer değerli metallerde de değer kayıplarının yaşanmasına dikkat çekilirken güçlenen doların karşısında değer kaybeden altının da Cuma günü açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı verisi ile fiyatlardaki oynaklık artabilir. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1765 ve 1775 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1750 ve 1740 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise döviz kurunda görülen yukarı yönlü harekete rağmen ons altındaki geri çekilme ile gram altında da 490 Türk Lirası seviyesini görmüş olduk. Cuma günü açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam hem döviz kurunda
hem de ons altın tarafında hareketliliğe neden olabilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim gram altında 500 Türk Lirası ve 510 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 485 ve 480 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere aşılamanın etkisiyle beraber diğer ülkelerle arasındaki farkı açmasına rağmen son günlerde yaygın hale gelen Delta varyantının etkileri uzmanlar tarafından araştırılıyor. Avrupa Birliği salgının yeni boyutlara ulaşmaması adına gümrüklerini İngiltere'ye kapatabileceklerini belirtirken, yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3875 ve 1,39 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,3810 ve 1,3780 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise dolar endeksindeki görülen yukarı yönlü hareket sonrasında paritedeki geri çekilmelerin hızlandığını gördük. Japonya'da Mayıs ayı işsizlik oranı beklentilerin üzerinde %3 olarak gerçekleşirken dünya genelinde yayılmaya başlayan Delta varyantı piyasalarda endişe oluşturmaya devam ediyor. Cuma günü açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisini yakından takip ederken dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 111,10 ve 111,85 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 110 ve 109 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take